Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Safran ya da Latince adıyla Crocus sativus, süsengiller yani Iridaceae familyasının Crocus cinsine ait yaklaşık 100 alt türden en tanınmış olanıdır. Bitkinin adı Yunanca safran anlamındaki Crocos ve Latince sativus yani ekilmiş, yetiştirilmiş anlamına gelen sözcüklerden oluşur. Türkiye'de de pek çok dildekine benzer bir şekilde safran olarak anılır. Onun için ayrıca safran çiğdemi ya da sonbahar çiğdemi adları da kullanılmaktadır. Safran genetik verilere göre Bronz Çağı'nda Girit civarında kültüre alındığı belirlenen bir bitkidir. Türün ilk bilimsel tanımı ise 1753'te Carl Linnaeus tarafından yapılmıştır. Safran bitkisinin ana vatanı Güneybatı Asya'dır. Günümüzde dünya üretiminin yaklaşık %90'ı İran'da gerçekleştirilir. Diğer önemli üreticileri arasında İspanya, Hindistan yani Kaşmir, Yunanistan, Fas, İtalya ve Türkiye yer alır. Akdeniz tipi iklimleri seven safran, serin yağışlı kışlar ve ilkbaharlardan sonra sıcak ve kurak yazları tercih eder. Kış soğuğuna -10 santigrat dereceye kadar ve kısa süreli kar örtüsüne dayanabilir ve bol güneş ister. Toprak olarak gevşek, iyi drenajlı ve kirli kireçli organikçe zengin topraklar safran için uygundur. Safran sonbaharda mor renkli çiçekler açan çok yıllık bir otsu bitkidir. Bitki boyu yaklaşık 20 ile 30 santim arasındadır. Koyu yeşil, dar ve çizgili yaprakları sonbaharda çiçeğiyle birlikte çıkar. Çiçekleri 6 taç yapraklı, dıştan parlak, leylak ve mor renklidir ve ortasında 3 uzun turuncumsu kırmızı stigma bulunur. Bitki toprak altında 5 santim çapında lifli bir soğana sahiptir. Safran nadiren tohum oluşturur ya da neredeyse hiç tohum vermez. Dolayısıyla tohumla çoğaltılmaz, sadece yumruları ayrılarak soğanlığından üretilir. Safran çiçekleri arılar tarafından tozlaştırılır. Bal arıları özellikle baharda ilk çiçek açan bitkilerden olan safranın nektarını ararlar. Geyik ve tavşan gibi otçullar genelde safrandan uzak durur. Ancak fare ve gelincik gibi kemirgenler bitkinin yumrularını yiyerek ona zarar verebilirler. Bazen tavşan, sıçan ve kuşlar toprağa kazarak bitkinin soğanlarını çıkarabilirler. İplik kurtları ve trips gibi bazı zararlılar ve yaprak mantarları soğanlarda çürüme oluşturabilir. Safran doğal olarak tohum veremediği için bitkinin hayatta kalması insanlarca sağlanan bakım ve çoğaltmaya bağlıdır. Safran çiğdemi canlı mor çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak da kullanılabilir. Özellikle botanik bahçelerinde ve soğanlı bitki sergilerinde oldukça ilgi ve dikkat çeker. Bitkinin 16. yüzyılda Türkiye'den Avrupa'ya getirildiği ve bahçelerde kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Doğal ortamda kendi başına çoğalıp yayılamadığı için ancak soğanı ekildiğinde her yıl yeniden açabilir. Safran triploid yani infertil bir bitkidir. Kendisini tozlaştıramaz ve melezleşmeye müsait değildir. Bu nedenle yeni bitkiler sadece ana soğanın bölünmesiyle çoğaltılır. Eylül ayında ekilen soğan bölünerek yaklaşık ortalama 10 küçük soğancık üretir. Yetiştiriciler her mevsim bölünen soğanları ayırarak yeniden toprağa dikerler. Safran için en uygun dikim zamanı yaz sonunda yani Temmuz-Ağustos aylarında soğuklardan önceki dönemdir. Tam güneş alan, hafif kirli kalkerli, drenajı iyi gevşek toprak tercih edilir. Dikim derinliği 10 ile 15 santim civarında olmalıdır. Büyüme dönemi yani ilkbahar boyunca toprağa nemli tutulmalı ancak su basmasından kaçınılmalıdır. Yaz ayında bitki uykuya çekildiğinde sulama büyük ölçüde azaltılır. Safran genel olarak güvenli bir baharattır ancak bitkinin soğanı büyük miktarlarda yendiğinde toksik etki yapabilir. Özellikle aşırı dozda safran tüketimi karın ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlara yol açar. Baharat olarak kullanılan renkli iplikçikler çok az miktarda tüketildiğinden zehirlenme riski düşüktür. Fakat Anadolu'da safran zannedilerek doğadan toplanan acı çiğdem yani kolçikum türleri ölümlere yol açmaktadır. Merak edenler Bitki Günlüğüm arşivinden acı çiğdem videosuna göz atabilirler. Safran iplikçiği yani çiçeğinin stigması kokulu ve aromatik bir baharat olarak kullanılır. Pişirilmeye uygun bir baharattır. Pirinç, çorba, et yemekleri, süt ürünleri ve tatlıları hem renk hem de aroma vermek için konabilir. Örneğin İspanyol paellası, İtalyan risottosu ve bouillabaisse, İran ve Hint pilavları, pasta gibi dünya mutfaklarının pek çok yemeğinde safran kullanılır. Ayrıca bu değerli baharat, safran çayı, sütlü şerbet ve krema gibi içecek ve tatlılarda da kullanılır. Safran karotenoid gibi pigmentleriyle glikozit ve uçucu yağlar içerir. Rengini veren alfa-krozin bir karotenoid pigmenttir. Safranın acımtırak tadı pikrokrosin isimli glikozitten, kendine özgü keskin kokusu ise safranal adlı uçucu yağdan kaynaklanır.
Safran ayrıca antioksidan özellikli flavonoidler yani zeaksantin ve likopen içerir. Tat olarak hafif acı ve aromatik açıdan kokusu bal gibi tatlımsıdır. Safran içerdiği aktif maddeler sayesinde geleneksel tıpta çok eski çağlardan beri kullanılır. Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle depresyon, astım, sindirim sorunları, adet krampları gibi pek çok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülür. İçerdiği safranal ve krosetin gibi bileşenler ruh halini iyileştirici etkiler gösterebilir. Kozmetik olarak ise safran cilt bakımında nemlendiriciler, güneş koruyucular ve leke açıcı kremlere eklenerek kullanılır. Safranın antimikrobiyal, cilt beyazlatıcı ve yaşlanma karşıtı etkileri olduğu saptanmıştır. Özellikle gözaltı morlukları olanların safran içerikli krem ve serumlara bir şans vermesini önerebilirim. Safran tek bir steril klon olduğu için bilinen resmi bir melezi veya özel bir kültür çeşidi bulunmaz. Genellikle bölgesel safran çeşitleri coğrafyaya göre adlandırılır. Örneğin Kaşmir safranı, İran safranı gibi. Crocus sativus'un Varietas Kashmirianus adıyla geçen bir alt varyetesi yani Kaşmir safranı vardır. Dünya yıllık toplam safran üretimi ortalama birkaç yüz ton düzeyindedir ve bunun büyük kısmı İran kökenlidir. Safran altın baharat olarak isimlendirilir ve çok az miktarı bile yüksek değer taşır. Safran bazen doğal bir boya olarak da kullanılır. Sadece gıdalarda değil, tekstil ve sanatta da geleneksel olarak sarı ve turuncu boya sağlamak için değerlendirilir. Özellikle Çin ve Hindistan'da kumaş boyamada kullanılmıştır. Örneğin Orta Çağ'da da minyatür eserlerde safran pigmenti kullanılmıştır. Ayrıca safran, İran ve Hint minyatür resim sanatında, kumaş ve halı dokumalarında boyar madde olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda parfüm ve kokulu ürünlerde de safran kullanılabilir. Hatta eski çağlarda da safran yağı ve esans üretilirdi. Ayrıca safran aromalı yağlar, sabunlar ve losyonlar gibi kozmetik ürünlerde yan ürün olarak yer alır. Yunan mitolojisinde de safran rengi romantik ve ilahi bir çağrışım yapar. Safran rengi ve çiçeği özellikle Hint-İran coğrafyasında kutsal sayılır. Hinduizm'de safran, ateş, güneş, fedakarlık ve kurtuluşu simgeler. Budizm'de ufukta doğan yeni bir günün vaat ettiği aydınlanmayı, dünyevi arayıştan vazgeçmeyi temsil eder. Sihizm'de safran bayrağı yani nişan-ı şerif, maneviyata adanmışlık ve cesaretin sembolüdür. Genel olarak safran rengi, saflık, kutsallık ve ermişlik çağrışımı yapar. Çiçeklerin dilinde safran, neşe, sağlık ve bolluk gibi olumlu değerleri simgeleyen bir çiçektir. Birine safran çiçeği vermek, karşı tarafa pozitif enerji ve iyi dilekler göndermek anlamına gelir. Antik Roma'da misafirlere hoş bir karşılama için evler, gençlik ve hayat sevinciyle ilişkilendirilen safran ile kokulandırılırmış. Kısaca safran çiçeği, sevinç, iyimserlik ve canlılık simgesidir. Türk rüya tabirlerine göre rüyada safran görmek genellikle hayır ve bereket işaretidir. Bu rüya uzun süren hazırlıkların ardından hedeflerin gerçekleştirilmesine, mal, mülk ve kazanca işaret eder. Özellikle rüyada safran satmak ticari başarıya, safran öğütmek hedeflere ulaşmaya delalet kabul edilir. Rüyada safran görmek genel olarak bereketli, kısmetli günler olarak yorumlanır. Aklıma şimdi rahmetli anneannemin sorduğu eski bir bilmece geldi. Sarıdır safran gibi, okunur Kur'an gibi. Ya bunu bilirsin ya bu gece ölürsün. Bilmecenin cevabını burada söylemeyeyim. Bilmiyorsanız biraz tahmin etmeye çalışın bakalım bitki dostlarım. Safranın ilk keşfedildiği bölge Ege, daha doğrusu Girit olduğuna göre safranla ilgili efsaneleri öncelikle Yunan mitolojisinde aramak gerekir. Yunan mitolojisinde safranla ilgili en meşhur efsane Krokus ve Similax anlatısıdır. Genç Krokus bir su perisi Similax'a aşık olur. Ancak aşkı karşılık bulamaz. Reddedilen Krokus'un aşkı yüzünden sonsuz bir acı çektiğini gören tanrılar onu bir safran çiçeğine dönüştürürler. Krokus'un aşkına karşılık vermeyen su perisinin ise porsuk ağacına dönüştürüldüğüne inanılır. Böylece altın renkli safran, sonsuz aşkın ışıltısı ve arzuları uyandıran bir renk olarak hatırlanır. Bir diğer efsaneye göre safran çiçeği, Tanrı Hermes'in bir kaza sonucu ölümüne neden olduğu dostu Krokus'un kanından doğmuştur. Hatta ilginç bir tesadüfe göre Sanskritçe'de de safran anlamına gelen asrik sözcüğü de kan anlamını taşır. Her iki efsanede de safranın antik Yunan kültüründe tutku ve fedakarlığı simgelediği vurgulanır. Homeros'a göre Zeus ve Hera'nın yatağını süsleyen bir çiçek olduğu için safran, genellikle antik Yunan toplumunda yeni evlerin yataklarını da süsler ve afrodizyak etkileri olduğuna inanılır. Mısırlılar ziyafetlerinde şarap kadehlerini safran çelenkleriyle çevrelerdi ve dini törenlerde diğer aromatik bitkilerle birlikte safran çiçekleri de taşınırdı. Yahudiler de eskiden günümüze dek safran bitkisini değerli ve kutsal görülen bir aromatik bitki olarak kullanmışlardır. İlk çağlarda safranın kalp ve akciğerleri güçlendiren harika bir ilaç ve güçlü bir afrodizyak olduğu, ayrıca veba gibi salgın hastalıklarda da faydalı olduğu düşünülmüştür.
Ve son olarak astrolojide safranın güneşin etkisinde ve aslan burcuna ait olduğuna inanılır.